Merhaba arkadaşlar. Yemre TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. SYM ADX 125cc su soğutmalı scooter'ımızı tanıtacağız hep birlikte. Bu tanıtım özellikle bir kullanıcı deneyimi şeklinde gerçekleşecek arkadaşlar. Teknik veriler ve detaylarına ilişkin zaten daha önce olabildiğince inceleme videosu çekilmiş bulunmakta. Dolayısıyla bugün sadece samimi bir şekilde motosikletin olumlu ve olumsuz yönleri üzerinden anlatmaya çalışacağız. Öncelikle tasarım olarak bakmak gerekirse motosikletimiz tasarım olarak kendi sınıfının belki de en karizmatik, en keskin hatlara sahip scooter olarak değerlendirebiliriz. ADV olarak, Adventure bir model olarak tasarlandığı için özellikle baktığımızda keskin hatlara sahip, ön tarafta keskin hatlara sahip, arka tarafta da keskin hatlara sahip bir tasarım olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Motosikletimiz 125cc sınıfındaki tek Adventure motosikleti olarak değerlendirilebilir. SYM markasının belki de bu sınıfta şu ana kadar tasarladığı en iddialı modellerden biri olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Yaklaşık olarak 1890 kilometrelik bir kullanıcı deneyimim olduğunu söyleyebilirim sizlere. Deneyimime istinaden arkadaşlar motosikletimizin ortalama yakıt tüketimi rodaj bakımı öncesinde 2.1 iken rodaj bakımı sonrasında 1.8'lere kadar çekildiğini görmekteyiz. Bu tabii ki şehir içi, şehir dışı ortalama bir yakıt tüketimi olarak söylenebilir. Yakıt konusunda gayet iddialı bir makine olduğunu ifade edebiliriz. Motosikletimizin kullanım pratiğine baktığımızda arkadaşlar benim boyum yaklaşık olarak 1.77. Motosikletimizi ayaktan aldığımız zaman şöyle şu şekilde bir pozisyon veriyor bize. Bu pozisyon özellikle motosikletin daha yüksekten bir görüş açısı sağlamasına imkan tanıyor. Dolayısıyla daha kullanışlı, pratikte daha kullanışlı bir hal almasına imkan veriyor. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Ben daha önce PCX ve NMAX 125cc'lik makineleri de deneyimlediğim için onlarda görece daha alçak bir sürüş pozisyonu sunduğunu söyleyebilirim. Gidon yüksekliğinin ve gidon açısının pozisyonuna baktığımızda arkadaşlar gidon yüksekliğinde herhangi bir problem yaşanmadığı için viraj dönüşlerinde ve ani dönüş manevralarında yeterli açıyı bize sağladığından dolayı bakınız vücuda bir temas etme durumu söz konusu değil. Bu durum biraz PCX'te özellikle biraz daha vücuda doğru geldiğini görmüştüm deneyimlediğimde. Dolayısıyla bu açıdan diğer sınıfının diğer modellerine göre daha olumlu bir tarafı olduğunu söyleyebilirim. Yine motosikletimizin selesine baktığımızda şurada bir düz alan konumlandırılmış, bir bel desteği sağlıyor. Bu bel desteği özellikle sürüş esnasında kendimizin aşağı doğru kaymasını engelleyici bir pozisyonda tasarlanmış. Bu da olumlu özelliklerinden biri olarak söylenebilir. Motosikletin özellikle kullanıcı deneyimi açısından olumlu özelliklerini şöyle bir toparlayacak olursak arkadaşlar, selenin pozisyonu, oturuş pozisyonu, onun haricinde gidonun yüksek oluşu ve dönüş açısının yeterli düzeyde olması, bununla birlikte motosikletin dirençsiz marş sistemine sahip olması, yani çalıştırma esnasında herhangi bir ses duyulmaması, bununla birlikte doğrudan motosikletle birlikte gelen ABS, traction control sistem gibi elektronik sistemlerinin olması ve gayet güzel çalışması frenleme sisteminin olumlu özellikler olarak söylenebilir arkadaşlar. Bunun haricinde yine start stop özelliği bulunmakta motosikletimizde. Belirli bir motor ısısına geldikten sonra start stop özelliği devreye girmektedir. Birçok scooter modelinde özellikle kullanım esnasında telefonumuzu şarj edebilmek için konumlandırılan USB şarj soketinin özellikle böyle saklama ceplerinin içerisinde olduğu görülmekte diğer birçok modelde. Bunda açıkta şu bölümde yer almakta. Dolayısıyla herhangi bir engele maruz kalmadan telefonumuzu şarj etme özelliğine bizi sağlayan bir scooter olduğunu söyleyebiliriz. Anahtarsız çalıştırma özelliği bulunmakta motosikletimizde. 2 tane anahtarı var. Bir normal, bir de yedek anahtar olmak üzere. İkisi de aynı şekilde bayiden teslim ediliyor. Olumlu özellikler olarak bunları söyleyebilirim arkadaşlar. Scooter'ımız her ne kadar Adventure sınıfında olan bir motosiklet olsa da ben bir kullanıcı olarak şehir içerisinde çok ideal bir scooter olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. Bunu şu gerekçelerle söyleyebilirim ki motosikletin manevra kabiliyeti, ivmelenmesi, şehir içerisindeki pratikliği, bu gibi özellikleri nedeniyle şehir içi için daha ideal bir scooter olarak söyleyebiliriz. Peki arazide kullanılmaz mı? Tabii ki kullanılabilir.
Buna bağlı olarak zaten gördüğünüz üzere arkada yatay bir amortisör tercih edilmiş ve özellikle arazide ve yüksek eğimli yapılarda seyahat ettiğimiz durumlarda, motosikletimizi kullandığımız durumlarda yatay amortisörümüzün darbeyi güzel emdiğini, emiliminin gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar, yakıt deposunun 15 litre gibi olabildiğince yüksek bir hacme sahip olması. Dolayısıyla yakıt konusunda uzun yolda seyahat edecek arkadaşlar için ideal bir 125 cc scooter olarak söyleyebilirim. Çünkü yakıt ihtiyacınız olabildiğince uzun bir zaman aralığında cereyan edecek. Dolayısıyla bu açıdan olumlu bir özellik olarak görülmektedir. Bunun haricinde yine dörtlü flaşörlerimiz acil durumlar için hemen fren manetinin ön tarafına konumlandırılmış durumda. Bunu kullanabiliyoruz. Bununla birlikte aydınlatmaya baktığımızda ben daha önce SYM'de Jet 14 200i kullanmış, ABS'li model kullanmış bir kullanıcı olarak şunu söyleyebilirim ki ön aydınlatma açısından onun vermiş olduğu etkiyi maalesef vermiyor aydınlatma açısından, ama yeterli bir aydınlatma sağladığını söyleyebiliriz. Artçı ayak basamaklarına baktığımızda sert plastikten üretilmiş kaliteli bir malzeme olduğunu görmekteyiz. Artçının rahatlıkla buradaki basamağa basarak arka tarafa oturabileceğini, basamakta herhangi bir kırılma ve deformasyona bu durumun neden olmayacağını söyleyebilirim. Yine artçının oturma pozisyonuna baktığımızda arkadaşlar, kullanıcıdan çok daha yüksek bir konumda olacağından dolayı özellikle görüş açısı açısından kullanıcının arkasından yolda oluşabilecek tehlikeleri uyarabilme noktasında da kullanıcıya yardım edebilecek şekilde konumlandığını söyleyebiliriz. Tabii ki her motosikletin olduğu gibi bu skuterımızın da bir takım olumsuz özelliklerinin olduğunu söylemem gerekir. Kullanım esnasında arkadaşlar ve tasarım açısından bakıldığında bir takım olumsuz özellikleri var. Bunlardan birincisi sel halatının yeterli hacmi sağlayamaması. Bir tam kaskı almıyor olması arkadaşlar. Yarım kask sığıyor ancak tam bir kaskı maalesef alacak büyüklükte, genişlikte bir sel altı tasarımının olmadığını söyleyebilirim. Dizayn edilmemiş. SYM firması arka çanta demiri bağlantı aparatlarını ve arka çanta demirini kendi tasarladığı ürünleri SYM bayisinden orijinal olarak elde edebiliyorsunuz. Bunun haricinde bir takım sitelerde de muadilleri üretilmiş durumda. Buradan da alabilirsiniz. Tabii ki bunların motorla birlikte gelmesi daha iyi olurdu, daha hoş olurdu. Ancak maalesef bu şekilde bir opsiyon kullanılmamış gibi gözüküyor. Diğer bir olumsuz özelliği ise ön tur camının yeterli yükseklikte olmaması ve ayarlanabilir özellikte olmaması olarak söylenebilir. Tur camı şehir içi için ideal bir yükseklikte olabilir belki düşük hızlarda, ancak uzun yolculuklar esnasında ve yüksek süratlerde maalesef karşıdan gelen rüzgarı sönümleme noktasında yetersiz kaldığını söyleyebilirim. Bunun haricinde en belirgin olumsuz özelliği lastiklerinin yapısı. Lastikleri Kenda marka bir lastik markası tercih edilmiş. Sert bir plastik yapısına sahip. Dolayısıyla ıslak zeminlerde ve kaygan zeminlerde güvenli sürüşü tehlikeye atabilecek özellikle lastikler olduğunu söyleyebiliriz. Bu motosikleti uzun ömürlü kullanmak isteyen kullanıcılar açısından bu motosikleti temin ettiklerinde lastiklerini değiştirmesini önerebilirim. Bunun haricinde özellikle titreşim ile ilgili izlemiş olduğum videolarda titreşimle ilgili çok fazla soru olduğunu görmekteyim. Scooter'ımızın seyir hızı olarak 90-95 km aralığına kadar titreşiminin gayet makul düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. 90 ve 95 kilometrelerin üzerine çıktığımızda belirgin bir titreşim hissiyatı öncelikli olarak ayak altlarından başlamak üzere gidonda, gaz kolunda hissedilmektedir. Koltukta hız fark etmeksizin herhangi bir titreşim söz konusu olmadığını açıkça ifade edebilirim. Motosikletin rodaj bakımının ardından son hız testlerinde rüzgarsız havada düz yol koşullarında 120 km hıza kadar çıkabildiğini ben kendim deneyimledim. Sol granajın hemen alt tarafına şöyle bir mekanik olarak açılabilen saklama cebi tasarlanmış. Çok fazla geniş olmasa da özellikle telefon, cüzdan gibi küçük parça eşyalarımızı saklayabileceğimiz, yolculuk esnasında muhafaza edebileceğimiz bir alan. Olumsuz özellik olarak burada herhangi bir eşya bırakmamanız gerekiyor. Çünkü mekanik olarak açılıp kapanabiliyor. Motosikletle birlikte elektronik olarak açılıp kapanabilen bir hazne olmuş olsaydı muhtemelen daha güzel bir
alan bize sağlamış olacak. Açıkçası samimi bir şekilde SYM ADX 125 modelini Honda PCX, Yamaha NMAX 125 cc gibi muadilleriyle kıyasladığımızda bu sınıfta NMAX 125 cc'nin hem pratiklik, hem malzeme kalitesi, hem yol sürüşü açısından bunların içerisinde en iyisi olarak değerlendirebilirim. Tabii ki bu benim kişisel görüşüm. Ancak bunun arkasından SYM ADX 125'in geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle sürüş pozisyonu, gidonun yüksekte oluşu, gidon açısının genişliği gibi özellikleri SYM ADX'i benim gözümde PCX'in bir tık üzerine çıkarmasında yeterli olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Scooter'ımızda ekran olarak TFT bir ekran konumlandırılmış bu bölgeye arkadaşlar. Ekranımızda kadran değiştirme özelliği ve gece gündüz iki farklı mod olmak üzere gece gündüz modları olduğunu söyleyebilirim. Farklı kadranlar da tercih edebiliyorsunuz. Sol tarafta hararet göstergemiz, sağ tarafta da yakıt göstergemiz konumlandırılmış. Traction Control Sistem on-off şuradan ayarlanabiliyor arkadaşlar. Şöyle bastığımızda burada ne kadar yolculuk seyahat ettiğimizi gösteren bir bölüm var şurada gördüğünüz üzere. Yine aynı şekilde yağ bakımına kalan süreyi gösteriyor. Burada da Traction Control Sistemi açıp kapama özelliğini buraya basılı tuttuğumuzda off haline getirebiliyoruz. Saat ayarları gibi özellikler buradan kontrol edilebiliyor. Bununla birlikte dörtlü sinyal uyarı işaret ışıkları, yine ABS uyarı ışığı, yağ ışığı, benzin ışığı, hararet ışığı, TCS ışığı gibi ışıklar da şu alt bölümdeki dijital göstergede konumlandırılmış durumda. Marş sesi hiç yok resmen. Direkt hemen anında çalıştı. Bir daha şey yapayım istersen şöyle. Bakalım marş sesi duyabileceğiz mi? Bas bakalım bir. Bana bu imkanı tanıdığı için arkadaşım Yunus Emre'ye de bu arada teşekkür ederim, bir borç biliyorum. Esenlikle kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. Got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke fan. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from